Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Premiere Pro'da sekans açma ile ilgili detaylı işlemleri göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız beni desteklemiş olursunuz. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle her zamanki gibi Premiere Pro'yu açıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi Premiere Pro'yu açtık. Her zamanki gibi çalışma alanı karşımıza geldi. Bu çalışma alanları ile ilgili detaylı video çektim öncesinde. İzlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Burada kendinize özel çalışma alanlarını düzenlemeyi anlatmıştım. Şimdi bugünkü videomuzda ise burada sekans açma ve sekans düzenleme ile ilgili işlemleri göreceğiz. Evet, buraya dosyaları aktaralım şimdi. Herhangi bir dosya aktaralım. Şimdi arkadaşlar ben burada aktarmak istediğim görüntüleri buldum. Şimdi buradaki görüntüleri Premiere Pro'ya aktaracağım. Buradaki görüntüleri klasör olarak da aktarabilirdim import folder şeklinde, ama ben burada işte aktarmak istediklerimi seçerek aktaracağım. Zaten çok da fazla görüntü olmadığı için herhangi bir karışıklık ve problem olmayacaktır. Şimdi sekans oluşturma işleminde birinci yöntemimiz, burada aktarmak istediğimiz videoyu tutup buradaki sekans alanına sürükleyip bırakabiliriz. O zaman Premiere Pro bu videonun çekildiği ayarlarda otomatik bir sekans oluşturacaktır bize. Bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ama eğer birkaç tane farklı cihazdan ya da birkaç tane farklı ayarlardan video çektiyseniz, sürükleyip bıraktığınız zaman oluşturduğunuz bu timeline'da problemler yaşayabilirsiniz. Bu problemleri yaşamamak için kendiniz timeline oluşturabilirsiniz. Şimdi bu timeline oluşturma işleminde yapılacak yöntemlerden birkaçını size göstereceğim. Şimdi bu timeline oluşturmanın birkaç yolu var. Şimdi arkadaşlar burada New Item kısmını tıklıyoruz. Burası sizde görünmüyorsa hani belki böyle küçük kalmıştır. Ondan görünmüyor da olabilir. Burayı sürükleyip şekillendirebilirsiniz çalışmalarınıza göre. Buradan New Item'ı tıklıyorum. Buradan sekansa geliyorum arkadaşlar. Burada sekans ayarları çıkıyor. Burada kameraların onlara göre ayarları çıkıyor. Sekans ayarları çıkıyor. Mesela Arri ile çekim yaparsanız 1080p'de, Canon'la yaparsanız. Biz burada custom bir sekans ayarları oluşturabiliriz. Burada settings kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada custom'ı seçiyoruz. Oluşturduğumuz timeline'ın kaç FPS olmasını istiyorsak burada o FPS değerini seçeceğiz. FPS değeri frame per second, yani saniye başına görüntülenen kare demek. Biz 24 FPS olmasını istiyoruz timeline'ımızın. 1920'ye 1080, yani HD bir çalışma alanı oluşturacağız. Burada geri kalan şeyler zaten olduğu gibi, ses 48.000 Hz'de. Çalıştığımız renk uzayı Rec 709. Bunları da ilerleyen derslerde değinebiliriz. Burada hiçbir şeyi değiştirmeden OK deyip çalışma alanını oluşturduk. Sonra burada aktarmak istediğimiz görüntüleri seçip buraya bırakacağız. Buraya bıraktığımız zaman bu görüntünün ayarlarının bize farklı olduğunu söylüyor. Ya burada ayarları koruyup olduğu gibi devam edeceğiz, ya da bu sekansın ayarlarını değiştir diyeceğiz. Buna bastığımız zaman buraya attığımız videonun çekim ayarlarıyla sekansın ayarları aynı olacaktır. Biz burada keep diyoruz. Keep existing setting diyoruz. O zaman buradaki sekans ayarlarını korudu. Ne oldu? 1920 1080 görüntü açmıştım ben. Bu video 4K olduğu için zoom girmiş oldu. Mesela buraya 50 yapıyorum. Yani yarısı olduğu zaman bu çerçeve tam oturmuş oluyor. Aynı şekilde diğer videoları da buraya bıraktığımda ilk başta bize sorduğu için sonrasında farklı yine sekans ayarını değiştireyim diye sormayacaktır. Bu şekilde bu sekansımıza videoları sürükleyip bırakabiliyoruz. Bunların da ölçeklerini değiştirmediğim için yine bunlarda da zoom girdi. Bunları da 50 yaparsam eğer bunlar da normal olması gerektiği ayarına dönecektir. Bu şekilde. Ya otomatik hepsini tek tek burada yazmaktansa bu motion kısmını tıklıyoruz.
Tıkladıktan sonra CTRL-C yapıyoruz. Aktarmak istediğimiz, buradaki ayarları aktarmak istediğimiz videonun üzerine gelip CTRL-V yapıyoruz. CTRL-V yaptığımız zaman buradaki diğer videodaki yaptığımız ayarlar otomatikmen buraya da geçiyor. Bu şekilde halledebiliriz. Şimdi biz burada sekans oluşturmuştuk. Bu oluşturduğumuz sekans 1 olarak görünüyor. Şu daha küçük liste vibe olarak gösterdiğimiz zaman bu list vibe'da işte sekansı burada görebiliyoruz. Burayı sağ tıkladığımız zaman arkadaşlar, burada sekans 1'i sağ tıklayıp sekans settings'e geldiğimiz zaman sekansımızın ayarlarını istediğimiz zaman yine değiştirebiliyoruz. Farklı bir ayar yapmak istiyorsak bir daha değiştirebiliyoruz. Ama biz değiştirmeyeceğiz tabi. Bu sekans ayarı ile ilgili bu file'a gelip burada new'e gelip new sekans deyip yine yeni bir sekans oluşturabilirsiniz. Bu oluşturduğunuz sekans yalnız ikinci sekans olarak görünüyor. Burada ilk açtığımız sekans bu, ikincisi de bu. Hani iki farklı sekans oluşur. Hani bunları da hiç açmamış olsaydık eğer, herhangi bir sekans açmadığımı farz ediyorum. Buraya yine file'a gelip new'e gelip sekansı seçtiğim zaman yeni bir sekans oluşturabilirim buradan. İşte sekans oluşturmanın, bu seçerek oluşturmanın iki yolu var. Bir, file'dan geliyoruz. Burada new sekans diyoruz. Ya da burada new item'ı tıklıyoruz. Sekansı seçiyoruz. Yeni sekans oluşturuyoruz. Üçüncü yolu ise zaten normalde yaptığımız videoları sürükleyip sekansa bırakıyoruz. Şimdi ben bu videoyu burada sekansa sürükleyip bıraktım. Bu videonun özellikleri neyse o şekilde burada bir sekans oluşturdu. Bu oluşturduğu sekansı işte diğer videolarda aynıysa sorunsuz bir şekilde kullanabilirim. Şimdi bu konuyla ilgili farklı bir bilgi daha vereceğim sizlere. Şimdi burada çalışma alanında ben bu sekansı yanlışlıkla kapattım diyelim. CTRL-V ile kapattım diyelim. Ya da burada tıkladım, yanlışlıkla kapattım. Burada list vibe'ı tıklayıp bu şekilde böyle küçük görüntülediğim zaman burada daha demin oluşturduğum sekansları görüyorum. Mesela bu 005, C005 sekansı. Mesela sekans 1, sekans 2. Burada daha demin açtığım sekanslar burada mevcut. Ben bu sekansı tıkladığım zaman, çift tıkladığım zaman bu yanlışlıkla kapattığım sekansa geri dönebilirim. Hani olur da işte eliniz çarpar bir şekilde yanlışlıkla CTRL-V yapar kapatırsanız burada bu şekilde sekansın üzerine çift tıklayıp hiçbir ayarı kaybetmeden sekansa otomatikmen geri dönebiliriz. Sekans kısmı ile ilgili anlatacaklarım bu videoda bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarıma like atarak beni desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.